Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllar boyunca küresel sahnede hem ekonomik hem teknolojik hem bilimsel hem de askeri olarak en güçlü ülke olarak yer aldı. Ne var ki hiçbir imparatorluk sonsuza dek zirvede kalamaz. Üstelik gücü kendisinden değilse bu daha kötü sonuçlar doğurur. Bugün Amerika Birleşik Devletleri sadece ekonomik ve siyasi krizlerle değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal parçalanmalarla da yüzleşiyor. 2024 seçimleri bu parçalanmaların en belirgin işaretlerinden biriydi. Donald Trump ve Kamala Harris gibi iki zıt kutbun karşı karşıya geldiği seçimler Amerikan tarihinin en kritik dönemeçlerindendi. Ancak bu mücadele sadece iç politik bir çekişme değil, daha derin ve küresel bir düzenin parçasıydı. Donald Trump'ın uğradığı suikast sonrası 18 Temmuz 2024 akşamında yaptığı o tarihi miting konuşması yalnızca sıradan politik açıklamalardan ibaret değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde bulunduğu derin krizleri, sınırları aşan tehditleri ve gitgide yaklaşan bir kaosu haber veriyordu. Göçmenler, suç oranları ve Amerika'ya yönelik iç ve dış tehditler üzerine yaptığı bu konuşma aslında işitilenden çok daha geniş bir tabloyu resmediyordu. Trump göçmenlerin hapishanelerden, akıl hastanelerinden ve tımarhanelerden geldiğini söylemişti ve bu göçmenleri Kuzuların Sessizliği filmindeki yamyam bir seri katil olan Hannibal Lecter'a benzetmişti. The bloodthirsty cartel known as MS-13. MS-13. Tonight I am calling on Congress to finally close the deadly loopholes that have allowed MS-13 and other criminal gangs to break into our country. Devamında şöyle söylüyordu. Resmen akıl hastanelerini boşaltıyorlar. Teröristler daha önce görmediğimiz sayıda Amerika'ya geliyorlar. Kötü şeyler yaşanacak. Aynı zamanda Amerika'da suç oranları yükselmeye devam ediyor. Suç istatistikleri dünyanın dört bir tarafında düşüşe geçmişken. Çünkü onlar ülkelerindeki suçluları alıp bizim ülkemize gönderiyorlar. Venezuela'da, El Salvador'da %70 oranında suç oranlarında düşüş var. Bu ülkelerde niye düşüş var? Size şunu söylerler. Cinayet işleyenleri eğittiklerini söylerler ve buna inanmanızı isterler. Ancak öyle değil. Çünkü onlar cinayet işleyen insanları Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderiyorlar ve çok kötü şeyler yaşanacak. Trump'ın bu ifadeleri aslında yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanacak olayların yalnızca görünen kısmıydı. Derinlerde çok daha büyük bir güç mücadelesi yaşanıyordu. Son yıllarda Amerika iç sorunlarının pençesinde boğuşurken ya da boğuşturulmak zorunda bırakılırken Çin küresel arenada sessiz ve derinden yükselmeye başlamıştı. Çin'in devasa büyüme hamlesi dünya sahnesinde dengeyi değiştirecek kadar güçlüydü. Ancak bu yükselişin ardında kimler vardı? Çin'in dünyaya açılmasını kimler planladı? Amerika'yı hatalı politik hamlelere iten güçler kimlerdi? Zamanlar dünyanın en güçlü ülkesi olarak anılan Amerika Birleşik Devletleri bugün tarihin belki de en karmaşık ve belirsiz dönemini yaşıyor. Ülkenin dış politikalarındaki hataları ve iç dinamiklerindeki çatışmalar ve çatırdamalar yalnızca küresel arenadaki konumunu zayıflatmakla kalmadı. Aynı zamanda toplumsal yapısındaki derin yaraları da görünür hale getirdi. Bu süreç Amerika'nın iç sorunlarıyla da birleşince ülkenin düşüşünü hızlandırdı. Amerika'nın ekonomik ve politik yanlış adımlar atmasında şüphesiz Amerika'yı Amerika yapan ve sahne önünde görünmeyen güçlerin parmağı vardı. Anketlere göre Amerikan halkının %40'ından fazlası önümüzdeki 10 yıl içinde bir iç savaşın patlak verebileceğini düşünüyor. Bu endişenin kaynağı yalnızca siyasi kutuplaşma ve toplumsal çatırdama değildi. Aynı zamanda Amerika'nın yıllardır devam eden stratejik hataları ve yanlış yönlendirilmiş dış politikalarıydı. Amerika'nın dış politikada yaptığı en büyük hatalar Irak ve Afganistan savaşlarıyla başlamıştı. 11 Eylül saldırılarının ardından başlatılan teröre karşı savaş başlangıçta bir güvenlik hamlesi olarak görülse de zamanla ülkenin kaynaklarını tüketen bir bataklığa dönüştü. Trilyonlarca dolarlık bütçe açığı, binlerce askerin ölümü ve bitmek bilmeyen çatışmalar Amerikan halkının hem güvenini hem de sabrını yıprattı. Amerika Orta Doğu'da zaman ve kaynak kaybederken Çin ekonomik büyümesini hızlandırdı ve kuşak ve yol projesi gibi
gibi geniş çaplı stratejilerle küresel etkisini arttırdı. Çin bu projelerle yalnızca ticaret yollarını kontrol altına almakla kalmadı. Aynı zamanda Asya'dan Avrupa'ya uzanan bir nüfus ağı inşa etti. Amerika ise savaş meydanlarında kaybettiği gücü geri kazanamadan Çin'in küresel ekonomideki liderliğe oynayışını seyretmek zorunda kaldı ya da buna mecbur bırakıldı. Amerika'nın uluslararası alanda yaşadığı zayıflama ülkenin iç dinamiklerinde de derin çatlaklar oluşturdu. Özellikle güney sınırlarından gelen göçmen dalgası Amerikan toplumunda uzun zamandır var olan etnik ve sınıfsal gerilimleri yeniden su yüzüne çıkardı. Göçmen krizleri yalnızca siyasi bir tartışma konusu değil, aynı zamanda toplumun içindeki öfkenin ve bölünmüşlüğün sembolü haline geldi. Amerikan Anayasası'nın 2. ek maddesiyle güvence altına alınan bireysel silahlanma hakkı yıllar içinde bir güvenlik önleminden çok bir güç gösterisine dönüştü. Özellikle aşırı sağ gruplar bireysel silahlanmayı bir hak olmanın ötesine taşıyarak milis kuvvetleri oluşturdu. Bu gruplar düzenledikleri silahlı yürüyüşlerle toplumsal korkuyu arttırdı ve siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştirdi. Amerika'nın krizlerine bir darbe de Covid-19 pandemisiyle geldi. Pandemi yalnızca Amerika'nın sağlık sistemi üzerindeki kırılganlıkları ortaya çıkarmakla kalmadı. Aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapısındaki zayıflıkları da gözler önüne serdi. Yahudi kökenli Rothschild, Rockefeller gibi aileler dünya düzenini şekillendiren stratejilerin arkasında yer alırken aynı zamanda Çin'e yön çizen Yahudi ailelerle her zaman temas halindeydiler. Çin'de uzun süredir etkili olan Sasun ve Kaduri aileleri bu bağlamda Yahudi lobilerinin Çin üzerindeki ekonomik gücünün en büyük örneklerindendi. Yahudi lobileri Amerika'nın iç dış karışıklıklar ve ekonomik krizlerle boğuşturulduğu bir dönemde Çin'i küresel sahnede öne sürmek için stratejik bir yönelimde bulunmuştu. Covid-19 pandemisi küresel sermaye ağlarının güç merkezini Amerika'dan Çin'e kaydırma planının bir parçasıydı. Pandeminin çıkışı küresel ekonomiyi çökertirken Çin'e fırsat sağladı. Dünya ticaretinin en büyük payı Çin'e geçerken Amerika küresel etkisini kaybetmeye başladı. Yahudi sermayesi Çin'in yükselişini desteklerken Amerika'nın çöküşünü hızlandırdı. Bu süreç stratejik bir zeka ile planlanmıştı ve pandemi bir araç olarak kullanılmıştı. Bugün Amerika tarihinin en kritik yol ayrımlarından birinde. Dış politikada yapılan stratejik hatalar, içeride büyüyen toplumsal çatırdamalar ve siyasi kutuplaşma ülkeyi daha önce görülmemiş bir kırılma noktasına getirdi. Ancak bu hikaye henüz tamamlanmadı.